Gece çökmüştü. Northanger Manastırı'nın eski duvarları, dışarıdaki fırtınanın öfkesiyle sarsılırken Catherine, artık Henry Tilney'nin anlattığı korkunç hikayelerin yalnızca birer hayal ürünü olduğuna inanmakta. Zorlanıyordu. Önce odasında karşısına çıkan gizemli sandık, ardından yıllardır kimsenin dokunmadığı o eski dolap. Ve sonunda karanlığın içinde bulduğu esrarengiz el yazması. Her yeni keşif, merakını biraz daha körüklüyor. Fakat aynı zamanda onu geri dönülmesi çok zor bir korkunun içine çekiyordu. Üstelik tam el yazmasını okumaya başladığı sırada mumunun sönmesi. Gecenin sessizliğini bozan anlaşılmaz sesler ve kapısının ardında birilerinin dolaştığını düşündüren tuhaf uğultular ortaya çıkmıştı. Catherine artık yalnızca bir gizemi çözmeye çalışmıyordu. Kendi hayal gücünün yarattığı dehşetin ortasında, sabahı görebilecek miydi? Çünkü o gece Northanger Manastırı'nda gerçekten bir sır vardı ve Catherine bu sırrın kapısını çoktan açmıştı. Bir anlık bakış, Catherine'i dairesinin öyle olduğuna inandırmaya yetti. Henry'nin bu tarifle onu korkutmaya çalıştığı o odadan çok farklıydı burası. Hiçbir şekilde makul olmayan derecede büyük değildi. Ne halı vardı ne de kadife. Duvarlar kağıtla kaplanmıştı, zemin halıydı. Pencereler ise ne aşağıdaki oturma odasının kusursuzluğundaydı ne de daha loş. Mobilyalar, en son moda olmasa da yakışıklı ve rahattı. Ve odanın havası hiç de neşesiz değildi. Kalbi anında rahatlayan Catherine, özellikle incelemeye vakit kaybetmemeye karar verdi. Çünkü generali herhangi bir gecikmeyle memnun etmekten çok korkuyordu. Bu yüzden alışkanlığı olan kıyafetleri mümkün olan en hızlı şekilde üstünden attı. Hazırlık yapmaya başladı. Hizmetçinin onun için getirdiği keten paketi açmak üzereydi ki, hemen o anda, gözü aniden büyük bir sandığa takıldı. Şöminenin bir yanındaki derin bir girintide duruyordu. Manzarası onu irkiltmişti ve her şeyi unutarak, ona bakarak hareketsiz kaldı. Hayranlık içindeydi. Zihninden şu düşünceler geçiyordu. Bu gerçekten garip. Böyle bir manzara beklemiyordum. Kocaman, ağır bir sandık. Ne taşıyor olabilir? Neden buraya konmuş ki? İtilmiş. Sanki gözden kaybolması gerekiyormuş gibi. Bunu araştıracağım. Bana neye mal olursa olsun, gündüz ışığında doğrudan araştıracağım. Akşama kadar kalırsa, mumum söner. İlerledi ve yakından inceledi. Sedir ağacındandı, biraz koyu ağaçla kakılmıştı. Yerden yaklaşık 1 feet yüksekte, aynı ağacın oyulmuş ayakları üzerinde duruyordu. Kilit, yaşından dolayı lekelenmiş bir gümüştense de, her iki uçta da kusurlu kalıntılar vardı. Belki de garip bir şiddetle, erken kırılmış gümüş saplar. Ve kapağın ortasında, aynı metalden gizemli bir şifre vardı. Catherine dikkatle eğildi. Ama hiçbir şeyi net olarak ayırt edemedi. Hangi yöne giderse gitsin, son harfin T olduğuna inanamıyordu. Ama bunun başka bir şey olması gerektiği düşüncesi, ortalıkta bir şaşkınlık yaratmadı. Eğer aslında onlara ait değilse, hangi garip olaylarla Tilney ailesine düşmüş olabilirdi? Korku ve merak, her an büyüyordu. Titreyen elleriyle kilidi ele geçirmek. Her türlü tehlikeye rağmen içeriğini öğrenmek için kendini tatmin etmeye karar verdi. Zorlukla. Çünkü bir şey çabalarına direniyor gibiydi. Kapağı birkaç santim kaldırdı. Ama o anda, odanın kapısının aniden çalınmasıyla irkildi. Tutuşunu bıraktı ve kapak, korkutucu bir şiddetle kapandı. Bu zamansız davetsiz misafir, Bayan Tilney'nin hizmetçisiydi. Hanımefendisi tarafından Bayan Morland'a yardımcı olması için gönderilmişti. Catherine onu hemen geri gönderse de, bu durum yapması gereken şeyi hatırlattı. Bu gizemi çözme arzusuna rağmen, daha fazla gecikmeden giyinmeye devam etmek zorundaydı. İlerlemesi hızlı olmadı. Çünkü düşünceleri ve gözleri hala o gizemli nesnedeydi. İkinci bir denemede bulunmaya cesaret edemezse de, sandıktan çok fazla uzaklaşamadı. Sonunda, kolunu elbisesine soktuğunda, tuvaleti neredeyse bitmişti. Merakının sabırsızlığını artık güvenle şımartabilirdi. Bir anlık gecikme bağışlanabilirdi. O kadar çaresizdi ki, gücünü göstermeliydi. Doğaüstü yollarla kilitlenmediyse, o kapak bir anda geri atılmalıydı. Bu kararlılıkla öne atıldı. Özgüveni onu aldatmadı. Kararlı çabası kapağı geri attı ve şaşkın gözlerinin önüne beyaz pamuklu bir örtü görüntüsü geldi. Tam anlamıyla katlanmış bir halde, sandığın bir ucunda duruyordu. İlk şaşkınlıkla ona bakarken, arkadaşının hazır olup olmadığını merak eden Bayan Tilney odaya girdi.
Catherine, birkaç dakika boyunca böyle saçma bir beklenti barındırdığı için büyük bir utanç duydu. Bu kadar boş bir aramada yakalanmanın utancıydı bu. Bu ilginç, eski bir sandık, değil mi? Dedi Bayan Tilney. Catherine aceleyle kapağı kapatıp aynanın önüne doğru uzaklaştı. Kaç nesildir burada bulunduğunu söylemek imkansız. Bu odaya ilk nasıl konduğunu bilmiyorum ama ben taşımadım. Çünkü bazen şapka tutturmak için işe yarayabileceğini düşündüm. En kötüsü, ağırlığı yüzünden açılması çok zor. Ama o köşede, en azından yolun dışında duruyor. Catherine'in konuşmaya fırsatı yoktu. Aynı anda kızarıyor, elbisesini bağlıyor ve en şiddetli pişmanlıkla bilgece kararlar veriyordu. Bayan Tilney nazikçe geç kalma korkusunu ima ediyordu. Yarım dakika içinde birlikte aşağı koştular. Bu telaş tamamen yersiz değildi. Çünkü General Tilney, saatini elinde tutmuş, salonda bekliyordu. Tam o anda içeri girdi, zili şiddetle çekti ve emretti. Akşam yemeği doğrudan masada olsun. Catherine, generalin konuştuğu o sert vurgudan titredi. Solgun ve nefessiz bir halde oturdu. Çok mütevazı bir ruh halindeydi. Çocukları için endişeleniyor, o eski sandıktan nefret ediyordu. General ise ona bakarken nezaketini toparladı. Geri kalan zamanını, kızını bu kadar aptalca acele ettiği için azarlayarak geçirdi. Aceleden nefessiz kalan bu güzel arkadaşı için dünyada acele edecek en ufak bir sebep yoktu. Ancak Catherine, arkadaşının kendisi yüzünden azarlanmasının yarattığı sıkıntıyı bir türlü atlatamıyordu. Kendisi de son derece saf bir insandı. Ta ki yemek masasında, generalin rehavet dolu gülümsemesi ve iyi iştahı kendi huzurunu geri kazandırana kadar. Yemek salonu soylu bir odaydı. Boyutları bakımından, ortak kullanımdaki bir oturma odasından çok daha büyüktü. Neredeyse gözden kaçan, lüks ve maliyetli bir tarzda donatılmıştı. Catherine'in deneyimsiz gözü, sadece genişliği ve görevlilerin sayısını fark edebiliyordu. Salona duyduğu hayranlığı yüksek sesle dile getirdi. General, çok nazik bir yüz ifadesiyle bunun hiç de fena olmayan boyutlarda bir oda olduğunu itiraf etti. Ama çoğu insan gibi dikkatsiz davranarak, kabul edilebilir derecede büyük bir yemek odasını hayatın gerekliliklerinden biri olarak gördüğünü ekledi. Yine de sordu. Öyle olmalı ki, Bay Allen'ın evinde çok daha büyük dairelere alışkın mıydınız? Hayır, kesinlikle, dedi Catherine dürüstçe. Bay Allen'ın yemek salonu buranın yarısı kadar bile değildi. Ve hayatında hiç bu kadar büyük bir oda görmemişti. Generalin neşesi arttı. Böyle odaları olduğu için bunları kullanmamanın basitlik olacağını düşündü. Ama onuruna saygıyla, sadece yarı büyüklüğündeki odalarda insanların daha rahat edebileceğine inanıyordu. Bay Allen'ın evi, emin olduğu üzere, gerçek bir mutluluk için tam da olması gereken boyuttaydı. Akşam, başka bir rahatsızlık olmadan geçti. Ara sıra General Tilney'nin ortamda bulunmaması, büyük bir neşe yaratıyordu. Catherine, yolculuğun yorgunluğunu sadece generalin varlığında hissediyordu. Yine de halsizlik ya da çekingenlik anlarında bile, genel bir mutlu olma duygusu baskındı. Bath'taki arkadaşlarını, yanlarında olma dileği bile duymadan hatırlayabiliyordu. Gece fırtınalıydı. Rüzgar öğleden sonra aralıklı olarak yükselmişti. Parti dağıldığında ise şiddetle esiyor, yağmur bardaktan boşalırcasına yağıyordu. Catherine salonu geçerken, fırtınayı büyük bir hayranlıkla dinledi. Kadim binanın bir köşesinde öfkeli sesi duyduğunda ve aniden, uzakta bir kapı öfkeyle kapandığında, İlk kez gerçekten bir manastırda olduğunu hissetti. Evet, bunlar karakteristik seslerdi. Ona sayısız korkunç durumu, dehşet verici sahneleri hatırlatıyordu. Böyle binalar bu tür olaylara tanık olmuş, böyle fırtınalar atlatmıştı. Bu duvarların ardında, çok daha mutlu koşullarla bulunmaktan içtenlikle sevinç duyuyordu. Gece yarısı suikastçılarından ya da sarhoş zorbalardan korkacağı hiçbir şey yoktu. Henry, o sabah söylediklerinde kesinlikle sadece şaka yapmıştı. Bu kadar iyi döşenmiş ve korunaklı bir evde, keşfedilecek ya da acı çektirilecek hiçbir şey yoktu. Yatak odasına, Fullerton'daki kendi odasıymış gibi güvenle gidebilirdi. Böylece akıllıca zihnini güçlendirdi. Yukarı çıktı. Özellikle Miss Tilney'nin sadece 2 kapı ötede uyuduğunu bilmek ona güç veriyordu. Odasına dayanıklı bir kalple girdi. Bu ruh halini, odun ateşinin neşeli alevleri hemen destekledi. Bu ne kadar da iyi, dedi çamurluğa doğru yürürken. Ateşi yakmaya hazır bulmak ne kadar güzel. Soğukta titreyerek beklemekten,
Tüm aile yatana kadar beklemek zorunda kalan o zavallı kızlar gibi olmaktan ne kadar da iyi. Sonra da elinde bir mumla gelen sadık, yaşlı bir hizmetkarla korkutulmak. Northanger'da olmak ne büyük bir şans. Başka yerler gibi olsaydı, böyle bir gecede cesaretim için garanti veremezdim. Ama şimdi, kesinlikle insanı alarma geçirecek hiçbir şey yok. Odaya baktı. Pencere perdeleri hareket ediyor gibiydi. Bu sadece rüzgarın şiddetiyle kepenklerin arasından sızan havaydı. Cesurca öne adım attı. Umursamazca bir melodi mırıldanarak bundan emin olmak istedi. Her perdenin arkasına cesurca baktı. Onu korkutacak hiçbir şey görmedi. Alçak pencere koltuklarından birine yaklaştı, elini kepenç koydu. Rüzgarın gücünü derinden hissetti. Eski sandığa şöyle bir bakış attı. Bu inceleme sebepsiz değildi. Boş bir hayalin korkularını küçümsedi ve büyük bir kayıtsızlıkla yatağa hazırlanmaya başladı. Zamanını almalıydı. Kendini aceleye getirmemeliydi. Evde en son uyanan kişi olsa bile umurunda değildi. Ama ateşini koruyamadı. Görünüşe göre korkakça bir histi bu. Sanki yatağa girdikten sonra ışığın korumasını istiyor gibiydi. Böylece ateş söndü. Catherine, düzenlemelerine bir saatin büyük kısmını harcadıktan sonra tam yatağa adım atmayı düşünüyordu ki. Odaya son bir veda bakışı attı. Yüksek, eski usul siyah bir dolap. Ancak durumu o kadar dikkat çekiciydi ki, daha önce hiç dikkatini çekmemişti. Henry'nin o abanoz dolap açıklaması gözünden kaçmış olamazdı. Önce hızlıca üzerinden geçti. Aslında içinde kaprisli bir şey olamazdı ama kesinlikle çok dikkat çekici bir tesadüftü. Mumu aldı ve dolaba dikkatle baktı. Kesinlikle abanoz ve altın değildi. Siyah ve sarı Japon lake işçiliğiydi, en kaliteli türdendi. Mumu tuttukça, sarı renk altını andıran bir etki bırakıyordu. Anahtar kapıdaydı. İçinde tuhaf bir merak uyandı. Ancak Henry'nin söylediklerinden sonra bir şey bulma beklentisiyle değil. Kısacası, dolabı inceleyene kadar uyuyamayacaktı. Bu yüzden mumu büyük bir dikkatle sandalyeye bıraktı. Çok titrek bir elle anahtarı tuttu ve çevirmeye çalıştı. Ama anahtar, onun tüm gücüne direndi. Endişeli ama cesareti kırılmamış bir halde başka bir yön denedi. Bir şimşek çaktı adeta, başarılı olduğuna inandı. Ama ne kadar da garip ve gizemli. Kapı hala kımıldamıyordu. Bir an durakladı, nefes nefese kaldı. Rüzgar bacadan aşağı kükrüyor, yağmur seller halinde pencerelere vuruyordu. Her şey içinde bulunduğu durumun korkunçluğunu anlatıyor gibiydi. Ancak tatmin olmadan yatağa çekilmek kibirlik olurdu. Yanı başında gizemli bir şekilde kilitlenmiş bir dolap varken uyuması imkansızdı. Bu yüzden yine anahtara başvurdu. Onu her şekilde birkaç saniye zorladıktan sonra, umudun son çabasıyla kapı aniden eline teslim oldu. Kalbi böyle bir zafer karşısında sevinçle sıçradı. Çift kanatlı kapıyı açtı. İkincisi sadece cıvatalarla sabitlenmişti, kilit kadar karmaşık bir yapıda değildi. Gözü olağanüstü bir şey fark edemese de, irili ufaklı çekmeceler belirdi. Ortada ise küçük bir kapı vardı. Kilit ve anahtarla kapatılmıştı, büyük olasılıkla önemli bir boşluğu saklıyordu. Catherine'in kalbi hızla çarptı ama cesareti onu yarı yolda bırakmadı. Umutla kızarmış yanakları ve merak dolu gözleriyle parmaklarını çekmecenin sapına uzattı ve çekti. Tamamen boştu. Daha az korku ve daha büyük bir hevesle ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü çekti. Her biri aynı derecede boştu. Aranmadık yer kalmamıştı ve hiçbirinde bir şey bulunamadı. Gizli hazine hikayelerini iyi okumuş biri olarak, gizli bölme olasılığını kaçırmadı. Her bir çekmecenin etrafını endişeyle hissetti ama boşunaydı. Ortadaki kapı ise henüz açılmamıştı. Ve en başından beri kabinin içinde bir şey bulma fikri yoktu. Bu yüzden başarısız olduğu için detaylıca incelememek aptallık olurdu. Ancak kapıyı açabilmesi biraz zaman aldı. İç kilit de dış kısımdaki gibi zorluyordu. Ama sonunda açıldı. Ve boş değildi. Hızlı gözleri doğrudan bir kağıda takıldı. Gizlenmek için boşluğun derinliklerine doğru itildiği belliydi. O anda hissettikleri tarif edilemezdi. Kalbi hızla çarptı, dizleri titredi, yanakları soldu. Titreyen eliyle o değerli el yazmasını tuttu. Üzerinde yazılar olduğunu anlamak için yarım bir bakış yetti. Bu çarpıcı duyguları, Henry'nin önceden söylediklerinin bir kanıtı olarak kabul etti. Dinlenmeye çalışmadan önce her satırını incelemeye karar verdi. Mumun yaydığı ışık çok loştu, bu yüzden muma doğru yöneldi.
Ama ışığın aniden sönme tehlikesi yoktu. Yanacak birkaç saati daha vardı. Yazıları daha rahat okuyabilmek için, üzerindeki fitil birikintisini aceleyle söndürmek istedi. Ah! Fitil bir anda söndü. Bir lambanın ışığının tükenmesi bile bundan daha korkunç bir etki yaratamazdı. Catherine dehşet içinde birkaç an hareketsiz kaldı. Her şey bitmişti. Fitilde kalan hafif kızıllık bile yeniden alevleneceğine dair bir umut vermiyordu. Oda, geçilmez ve sarsılmaz bir karanlığa gömüldü. Şiddetli bir rüzgar ani bir öfkeyle yükseldi, o ana taze bir dehşet kattı. Catherine baştan ayağa titredi. Rüzgarın dindiği bir anda, uzaklaşan ayak sesleri ve uzaktaki bir kapının kapanma sesi korkmuş kulaklarına çarptı. İnsan doğası artık buna dayanamazdı. Alnında soğuk terler birikti. El yazması elinden düştü. Yatağa doğru el yordamıyla ilerledi, hızla yatağa atladı. Yaşadığı acıyı biraz hafifletmek için örtülerin altına sığındı. O gece gözlerini kapatması artık tamamen imkansızdı. Merakı uyanmış, duyguları huzursuz kalmıştı. Bu durumdayken huzur bulması imkansızdı. Dışarıdaki fırtına da ne kadar korkunçtu. Rüzgardan korkmaya alışkın değildi ama şimdi her patlama korkunç bir haber taşıyor gibiydi. Sabahın tahminini harika şekilde gerçekleştiren o el yazması. İçinde ne olabilirdi? Kiminle ilgiliydi? Bu kadar uzun süre nasıl gizlenmişti? Ve bunu keşfetmenin kendi sorumluluğuna düşmesi ne kadar tuhaftı. İçeriğine hakim olana kadar ne huzur ne rahatlık bulabilirdi. Güneşin ilk ışınlarıyla onu incelemeye kararlıydı. Ama önünde kat etmesi gereken sıkıcı saatler vardı. Titriyor, yatağında bir o yana bir bu yana dönüyor ve evde mışıl mışıl uyuyan herkesi kıskanıyordu. Fırtına hala şiddetleniyordu. Rüzgardan bile daha korkunç sesler kulağına çalınıyordu. Yatağının perdeleri bir an hareket eder gibi oluyor, bir başka an kapısının kilidi. Sanki biri içeri girecekmiş gibi zorlanıyordu. Boş mırıltılar koridorda yayılıyor, uzaktan gelen inlemeler kanını donduruyordu. Saatler saatleri kovaladı. Yorgun Catherine, fırtına dinmeden ya da kendisi farkında olmadan derin bir uykuya dalmadan önce. Evdeki saatin 3 kez çaldığını duydu. Ev hizmetçisi saat 8'de pencere panjurlarını açtı. Ertesi gün Catherine'i ilk uyandıran ses işte buydu. Ve o gözler. Asla kapalı olup olmadığını merak ettiği o gözler, neşeyle nesnelere odaklandı. Ateşi zaten yanıyordu. Parlak bir sabah, gecenin fırtınasını geride bırakmıştı. Anında, varoluş bilinciyle birlikte el yazmasını hatırladı. Yataktan fırladı. Hizmetçi gittiği an, yere düşerken rulo parçasından fırlayıp dağılmış her şeyi hevesle topladı. Yastığında, onları inceleme lüksünün tadını çıkarmak için geri uçtu. Şimdi açıkça görüyordu. Genel olarak eşit uzunlukta bir el yazması beklememeliydi. Kitaplarda üzerinde ürperdiği şeyleri düşününce. Bu rulo, tamamen küçük ve kopuk çarşaf parçalarından oluşuyordu. Boyutu son derece küçüktü. Başta beklediğinden çok daha azdı. Açgözlü gözü hızla bir sayfanın üzerinden geçti. İçeriği görünce irkildi. Olabilir miydi? Mümkün müydü? Yoksa duyuları onu yanıltıyor muydu? Keten envanteri. Kaba ve modern karakterler. Önündeki tek şey bunlardı. Eğer gözlerine güvenilebilirse. Elinde bir çamaşır faturası tutuyordu. Başka bir sayfaya tutundu. Az bir değişiklikle aynı maddeleri gördü. 3., 4. ve 5. sayfalarda yeni bir şey sunmamıştı. Gömlekler, çoraplar, kravatlar ve yelekler. Her birinde ona bakıyordu. Aynı el tarafından yazılmış 2 başka eser ise harcamalarla ilgiliydi. Neredeyse daha ilginçti. Mektuplar, saç pudrası, ayakkabı bağı ve bir pantolon topu. Ve geri kalanını kaplayan daha büyük çarşaf. İlk kramp çizgisi, kestane kısrağına yakı yapılması, bir nalbant faturası. Böyle bir evrak koleksiyonu, belki de bırakılmıştı. Çünkü o zaman, bulunduğu yerdeki bir hizmetçinin ihmali olduğunu varsayabilirdi. İşte bunları almıştı. Onu beklenti ve endişe yıl dolduran, gece uykusunun yarısını çalan şey buydu. Kendini alçak gönüllü hissetti. Olamaz mıydı? Sandık macerası ona bilge bir ders öğretmemiş miydi? Yatarken gözüne takılan bir köşe, sanki ona karşı hüküm veriyordu. Artık hiçbir şey, son hayallerinin saçmalığından daha net olamazdı. Bir el yazmasının birçok nesil önce böyle bir odada keşfedilmemiş kalabileceğini varsaymak. Ne kadar da modern, ne kadar da yaşanabilir bir odaydı oysa. Ya da anahtarı herkese açık olan bir dolabın kilidini açma becerisine sahip ilk kişi olduğunu.
Düşünmek, kendini bu kadar zorlamayı nasıl başarabilmişti? Allah korusun. Henry Tilney onun aptallığını asla bilmemeliydi. Ve bu büyük ölçüde kendi suçuydu. Çünkü kabine, maceralardaki tanımlara tam olarak benziyor gibi görünmeseydi, asla en ufak bir merak hissetmeyecekti. Yaşanan tek teselli buydu. Aptallığının kanıtı olan o nefret dolu kağıtlardan, yatağın üzerine dağılmış o iğrenç belgelerden kurtulmak için sabırsızlanıyordu. Doğrudan ayağa kalktı. Onları mümkün olduğunca daha önceki haliyle katladı. Dolaptaki aynı yere geri koydu. Hiçbir kötü kazanın onları bir daha ortaya çıkarmamasını, kendisini kendi gözünde bile rezil etmemesini içtenlikle diledi. Ancak kilitlerin neden bu kadar zor açılması gerektiği hala gizemini koruyordu. Artık onları mükemmel bir rahatlıkla yönetebildiği için, bu durum son derece dikkat çekiciydi. Bu konuda kesinlikle gizemli bir şey vardı. Kendini bu düşünceye kaptırmıştı ki, yarım dakika geçmeden kapının açılma ihtimali ortaya çıktı. Kilitleri açıldı. O da tutucu olarak kapıya doğru fırladı. Bu durum ona bir kez daha yüzünü kızartacak kadar utanç verdi. Davranışlarının böyle hoş olmayan yansımalara yol açtığı bir odadan mümkün olan en kısa sürede kaçtı. Bütün hızıyla, akşam Miss Tilney'nin ona belirttiği kahvaltı salonuna gitti. Henry orada yalnızdı. O anki tek umudu, fırtına yüzünden rahatsız olduğunu, yerleştikleri binanın karakterine dair bir gönderme yapmadan geçiştirmekti. Bu oldukça rahatsız ediciydi. Dünyalar verilse zayıflığından şüphe duyulmasını istemezdi. Ama mutlak bir yalan söylememek için, eşsiz rüzgarın onu biraz uyanık tuttuğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ama ondan sonra güzel bir sabahımız var, diye ekledi. Konuyu kapatmak istiyordu. Ve fırtınalar ile uykusuzluk. Bunlar bittiğinde hiçbir şeydir. Ne güzel sümbüller. Ben yeni bir sevgiyi öğrendim. Sümbül sevgisini. Peki bunu nasıl öğrenebilirsin? Kazara mı, yoksa tartışmayla mı? Kız kardeşin bana öğretti. Nasıl olduğunu bilemiyorum. Bayan Allen eskiden yıllar boyu onları sevmemi sağlamak için çok çaba gösterirdi. Ama onları geçen gün Milsom Street'te görene kadar asla başaramadım. Çiçeklere doğal olarak kayıtsızım. Ama şimdi bir sümbülü seviyorsun. Bu çok daha iyi. Yeni bir zevk kaynağı kazandın. Mutluluk üzerinde en çok tutunacak şeye sahip olmak iyidir. Ayrıca, cinsiyetinizde çiçek sevgisi her zaman arzu edilir. Çünkü sizi dışarı çıkaracak ve başka türlü alacağınızdan daha fazla egzersiz yapmaya teşvik edecektir. Ve sümbül sevgisi biraz daha ailevi olabilir. Kim bilir? Bir zamanlar dile getirilen bu duygu, zamanla kendine gelebilir. Gül sevmeye de dönüşebilir mi? Ama böyle bir bahaneyle kapıdan çıkmak istemiyorum. Memnuniyetle yürüyüş yapmak ve temiz hava solumak benim için yeterli. Güzel havada zamanımın yarıdan fazlasını dışarıda geçiririm. Annem der ki, ben asla içeride durmam. Her neyse, sümbülü sevmeyi öğrendiğin için memnunum. Sevmeyi öğrenme alışkanlığı bile önemli bir şeydir. Ve genç bir hanımda öğretilebilirlik niyeti büyük bir nimettir. Kız kardeşim hoş bir eğitim biçimi sunuyor mu? Catherine cevap vermeye çalışmanın utancından, tam o anda içeri giren general sayesinde kurtuldu. General, gülümseyen yüzüyle mutlu bir ruh halinde olduğunu ilan ediyordu. Ancak erken ve sempatik bir şekilde kalkmış olmasının nazik bir ipucu olarak verilmesi, Catherine'in soğukkanlılığını artırmadı. Masaya oturduklarında kahvaltı takımının zarafeti Catherine'in dikkatini çekti. Neyse ki bu takım generalin kendi seçimiydi. Catherine'in onun zevkini onaylaması generali büyüledi. Düzenli ve basit olan bu seçimi itiraf etti. Ülkesinin üretimini teşvik etmenin doğru olduğunu düşünüyordu. Onun eleştirel olmayan damak zevkine göre çay, Staffordshire kilinin Dresden veya Sevres gibi işlendiği bu takımdan çok daha lezzetliydi. Ama bu takım oldukça eskiydi, 2 yıl önce satın alınmıştı. Üretim o zamandan bu yana çok daha iyi hale gelmişti. General, kasabaya en son geldiğinde bazı güzel örnekler görmüştü. Gerçekten de böyle bir kibirden tamamen yoksun değildi. Belki de yeni bir set sipariş etmeye meyilli olabilirdi. Ancak kısa sürede bir fırsatın ortaya çıkacağına güveniyordu. Birini seçmek için. Ama kendisi için değil. Catherine, muhtemelen orada bu imayı anlamayan tek kişiydi. Kahvaltıdan kısa bir süre sonra Henry, iş gereği Woodston'a gitmek üzere yanlarından ayrıldı. Bu iş onu 2 ya da 3 gün tutacaktı. Hepsi onu uğurlamak için salona çıktı. Kahvaltı odasına geri girer girmez Catherine,
Onun figürünü bir kez daha görebilmek umuduyla pencereye yürüdü. Bu, kardeşinin dayanıklılığı için biraz ağır bir çağrı, dedi General Eleanor'a. Woodston bugün kasvetli bir görünüme sahip olacak. Burası güzel bir yer mi, diye sordu Catherine. Ne dersin Eleanor? Fikrini söyle. Çünkü kadınların hem erkekler hem de mekanlar açısından zevkini en iyi kadınlar anlar. Bence en tarafsız göz bile oranın birçok üstünlüğü olduğunu kabul eder. Ev, güneydoğuya bakan güzel çayırlar arasında durur. Aynı açıda mükemmel bir mutfak bahçesi vardır. Etrafına inşa ettiğim duvarları yaklaşık 10 yıl önce oğlumun iyiliği için meyve ağaçlarıyla donattım. Bu bir aile mülküdür Miss Morland. Oradaki arazi çoğunlukla bana ait. Kötü bir şey olmamasına dikkat ettiğimi düşünebilirsiniz. Henry'nin geliri sadece bu geçime bağlı olsaydı, ona kötü bakılmış olurdu. Belki garip gelebilir. Sadece 2 erkek çocuğum varken herhangi bir çocuğum için bir mesleği gerekli görmek. Ve elbette hepimizin, onların her türlü işten uzak durmasını dilediğimiz anlar olur. Ama belki sizi genç hanımlara dönüştüremem. Eminim babanız Bay Morland da her genç adama biraz iş vermenin uygun olduğu konusunda benimle aynı fikirde olurdu. Para hiçbir şeydir, bir amaç değildir. Önemli olan iş meselesidir. Hatta en büyük oğlum Frederick bile. Belki de ilçedeki her özel adam kadar önemli bir miras alacak olsa da, toprak mülkiyeti ve bir mesleği vardır. Bu son argümanın etkileyici gücü, generalin isteklerine tam olarak denk düşüyordu. Sessizlik. Sessizlik, bu sözlerin cevapsız kaldığını kanıtladı. Bir önceki akşam evin önü gösterildiğinde bir söz verilmişti. Şimdi general, kendisini evin rehberi olarak teklif ediyordu. Catherine sadece kızıyla birlikte keşfetmeyi umuyordu. Bu teklif, her koşulda memnuniyetle kabul edilmesi gereken bir jestti. Çünkü manastırda 18 saat kalmış ve sadece birkaç odayı görebilmişti. Ağlık kutusu yavaşça çekilmişti ama neşeyle, aceleyle kapatıldı. Catherine hemen ona katılmaya hazırdı. General, evi gezdikten sonra ona çalılıklarda ve bahçede eşlik etme zevkini de vaat etti. Catherine onayını bir reveransla belirtti. Ama belki de önce bahçeleri gezmek daha uygun olur. Şu anda hava uygun. Yılın bu mevsiminde belirsizlik çok büyük. Hangisini tercih ederdiniz? Evet, her ikisi de hizmetinizdedir. Kızım, bunun güzel arkadaşının dileklerine en uygun şey olduğunu düşünüyor. Ama ben ayırt edebileceğimi sanıyorum. Evet, kesinlikle Bayan Morland'ın gözlerinde. Mevcut güzel havayı değerlendirmek isteyen akıllıca bir arzu okuyorum. Ama ben ne zaman yanlış yargıladım ki? Manastır her zaman güvenli ve kurudur. Dolayısıyla pes ediyorum. Şapkamı alıp birazdan size katılıyorum. General odadan çıktı. Catherine hayal kırıklığı ve endişeli bir yüzle. Generalin onları kendi isteğine karşı dışarı çıkardığını düşünerek konuşmaya başladı. Onu memnun etmek adına yanlış bir fikirle dışarı çıkarılıyorlardı. Ama Bayan Tilney'nin sözleri onu biraz şaşkınlıkla durdurdu. Sabahı çok güzel olduğu sürece değerlendirmek en akıllıca olanıdır diye düşünüyorum. Babam yüzünden de huzursuz olma. O her zaman bu saatte dışarı çıkar. Catherine bunun nasıl anlaşılacağını tam olarak bilmiyordu. Miss Tilney neden utanıyordu? Generalin manastırı ona göstermekteki isteksizliği kendi tarafında mıydı? Oysa teklif kendisine aitti. Ve her zaman bu kadar erken yürüyüşe çıkması garip değil miydi? Ne kendi babası ne de Bay Allen böyle yapardı. Kesinlikle çok kışkırtıcıydı. Evi görmek için sabırsızlanıyordu. Bahçeye ise neredeyse hiç merakı yoktu. Eğer Henry gerçekten onlarla birlikte olsaydı. Ama şimdi, evi gördüğünde neyin resmi olduğunu bilmemeliydi. Düşünceleri böyleydi. Ama bunları kendine sakladı ve şapkasını sabırlı bir memnuniyetsizlik içinde taktı. Ancak beklenenden fazla bir şekilde, manastırın ihtişamı onu etkiledi. İlk kez çimlerin üzerinden gördüğü an dona kaldı. Tüm bina büyük bir avluyu çeviriyordu. Dörtgenin gotik süslerle zenginleşmiş iki tarafı, hayranlık uyandıracak şekilde öne çıkıyordu. Geri kalan kısmı ise yaşlı ağaç tepeleriyle ya da bol plantasyonlarla kapatılmıştı. Arkasında yükselen dik ağaçlık tepeler bir barınak gibiydi, yapraksız Mart ayında bile çok güzeldi. Catherine bununla kıyaslanacak hiçbir şey görmemişti. Sevinç duyguları o kadar güçlüydü ki, daha yetkili birini beklemeden cesurca bir hayranlık ve övgüyle haykırdı. General minnetle dinledi. Sanki Northanger hakkındaki kendi tahminleri o saate kadar belirsiz kalmış gibiydi.
Mutfak bahçesi bir sonraki hayranlık nesnesi olacaktı. General onları parkın küçük bir kısmından geçen bir yolla oraya yönlendirdi. Bu bahçedeki dönümlerce arazi, Catherine'in üzülmeden dinleyemeyeceği kadar büyüktü. Bütün Bay Allen'ın ve babasının evleri, kilise bahçesi ve meyve bahçesi buraya sığabilirdi. Duvarlar sayısız gibiydi, uzunlukları sonsuzdu. Aralarında bir köy kadar seralar ortaya çıkıyor gibiydi ve içinde bir cemaat dolusu insan çalışıyordu. General, Catherine'in şaşkınlık dolu bakışlarından memnun kalmıştı. Bu bakışlar, kısa süre sonra kelimelerle ifade etmek zorunda kalacağı şeyi açıkça gösteriyordu. Daha önce buna eşdeğer bir bahçe görmemişti. General mütevazı bir tavırla konuştu, kendim böyle bir hırs taşımıyorum. Hiçbir hırsım yok. Bu konuda özenmek istemem ama krallıkta rakipsiz olduklarına inanıyorum. Eğer bir hobim varsa, o da budur. Bahçeyi severim. Yeme içme konularında dikkatsiz olsam da yeterince severim. Ya da ben sevmiyorsam bile arkadaşlarım ve çocuklarım sever. Ancak benim bahçem gibi bir bahçeye sahip olmanın büyük rahatsızlıkları da var. En yüksek özen bile her zaman en değerli meyveleri elde etmeye yetmeyebilir. Çam ağacı son bir yılda sadece 100 tane meyve verdi. Bay Allen da bu rahatsızlıkları kendisi kadar hissediyor olmalı. Hayır, hiç de değil. Bay Allen bahçeyi umursamazdı ve içine hiç girmezdi. General, kendinden memnun bir zafer gülümsemesiyle keşke kendisi de aynı şeyi yapabilseydi diye geçirdi içinden. Çünkü planına uymadığı için kendi evine bile sinirlenmeden giremiyordu. Bay Allen'ın üretim evleri nasıl işletiliyordu? Diye sordu, içeri girerken kendi doğasını sergileyerek. Bay Allen'ın sadece küçük bir serası vardı. Bayan Allen'ın kışın bitkileri için kullandığı küçük bir sera. Ara sıra içinde ateş yakılırdı. O mutlu bir adam, dedi general, küçümseme dolu bir ifadeyle. Onu her bölüme götürdü, her duvarın altından geçirdi. Ta ki Catherine görmekten ve merak etmekten tamamen yorulana kadar. Sonunda kızlar dış kapının avantajından yararlandı. Catherine, çay evi ile ilgili yapılan son değişikliklerin etkisini incelemek istediğini ifade etti. Bu istek, yürüyüşün hoş olmayan bir uzantısı sayılmazdı. Tabii Bayan Morland yorulmadıysa. Ama nereye gidiyorsun Eleanor? Neden o soğuk, nemli yolu seçiyorsun? Bayan Morland ıslanacak. En iyi yolumuz parkın karşısından gitmektir. Bu benim çok sevdiğim bir yürüyüş, dedi Bayan Tilney. Her zaman en iyi ve en yakın yol olduğunu düşünmüşümdür. Ama belki de nemli olabilir. Eski İskoç köknarlarından oluşan yoğun bir korunun içinden geçen dar ve kıvrımlı bir patikaydı bu. Catherine, kasvetli havasından etkilenmiş ve içeri girmeye hevesli olsa da generalin hoşnutsuzluğu nedeniyle öne çıkamıyordu. General onun bu isteğini fark etti. Sağlık uyarısını boşuna tekrar savurduktan sonra daha fazla muhalefet etmeyecek kadar nazik davranarak onlara eşlik edemediği için özür diledi. Güneş ışınları benim için pek neşeli değil. Sizi başka bir yolda karşılarım. Arkasını döndü ve gitti. Catherine bu ayrılıktan ne kadar rahatladığını görünce şok oldu. Ancak duyduğu şok, rahatlamadan daha az gerçek olduğu için ona zarar vermedi. Böyle bir korunun ilham verdiği hoş melankoli üzerine rahat bir neşeyle konuşmaya başladı. Bu yeri özellikle çok seviyorum, dedi arkadaşı iç çekerek. Annemin en sevdiği yürüyüş yoluydu. Catherine ailede daha önce M.R.S. Tilney'den bahsedildiğini hiç duymamıştı. Bu nazik hatırlamayla uyanan ilgi, değişen yüz ifadesinde ve beklediği dikkatli duraklamada kendini gösterdi. Eskiden onunla buraya çok sık yürürdük, diye ekledi Eleanor. O zamanlar burayı hiç sevmezdim, şimdiki gibi. O dönemde aslında onun bu seçimini merak ederdim. Ama anısı, şimdi burayı bana sevdiriyor. Ve bunu ona sevdirmek zorunda değil miydim, diye düşündü Catherine. Peki ya kocası? General içeri girmedi. Bayan Tilney sessizce devam etti, ölümü büyük bir acı olmalı. Büyük ve giderek artan bir acı, diye yanıtladı diğeri alçak bir sesle. Olay olduğunda sadece 13 yaşındaydım. Kaybımı hissetsem de, belki bu kadar genç birinin hissedebileceği kadar güçlü hissetmiş olsam da, ne büyük bir kayıp olduğunu bilemiyordum. Bir an durdu. Sonra büyük bir kararlılıkla ekledi. Kız kardeşim yok, biliyorsun. Ve Henry. Kardeşlerim çok sevgi doludur. Henry burada o kadar iyidir ki, son derece minnettarım. Ama yine de sık sık yalnız kalmam imkansız değil. Elbette onu çok özlemiş olmalısın. Bir anne her zaman orada olurdu. Bir anne sürekli arkadaş olurdu.
Onun etkisi her şeyin ötesinde olurdu. Çok çekici bir kadın mıydı? Yakışıklı mıydı? Manastırda bir fotoğrafı var mıydı? Ve neden o koruyla bu kadar tutkuyla ilgilenmişti? Buradan mı kaynaklanıyordu ruhunun hayal kırıklığı? Sorular şimdi hevesle dökülüyordu. İlk 3 soru hazır bir onay aldı, diğer ikisi ise yanıtsız geçti. Catherine'in merhum Bayan Tilney'e olan ilgisi, cevaplanan ya da cevaplanmayan her soruyla daha da arttı. Evlilikteki mutsuzluğuna ikna olmuştu. General kesinlikle nazik bir koca değildi. Bu yürüyüşü sevmiyordu. Kadın sırf bu yüzden burayı sevmiş olabilir miydi? Üstelik kadın çok yakışıklı olduğu halde. Generalin yüz ifadesindeki değişim ona iyi davranmadığını gösteriyordu. Sanırım onun resmi, diyordu Catherine, kendi kusursuz sanatına kızararak. Babanızın odasında mı takılı? Hayır. Oturma odası için tasarlanmıştı ama babam tabloyla ilgili memnun değildi ve bir süre yeri olmadı. Ölümünden kısa bir süre sonra kendim için aldım ve yatak odama astım. Orada sana göstermekten mutlu olurum. Çok benziyor. İşte başka bir kanıt. Ölen bir eşin portresi. Çok benzeyen bir portre. Ama koca tarafından değer verilmemiş. Ona karşı korkunç derecede zalim olmalıydı. Catherine artık duygularının şiddetini kendisinden saklamaya çalışmıyordu. Tüm dikkatlerine rağmen içinde yükselen bu duygu. Önceden korku ve nefretken, şimdi tam bir tiksintiye dönüşmüştü. Tiksinti. Böyle çekici bir kadına yapılan acımasızlık, generali onun gözünde iğrenç kılıyordu. Bay Allen'ın bahsettiği bu tür abartılı ve doğal olmayan karakterleri kitaplarda sık sık okumuştu. Ama işte buradaki durum, bunun tam tersini, yani gerçek olduğunu kanıtlıyordu. Bu fikre yeni varmıştı ki, yolun sonu onları doğrudan generalin karşısına çıkardı. Tüm erdemli öfkesine rağmen Catherine, yine onunla yürümek. Onu dinlemek ve hatta gülümsediğinde gülümsemek zorunda kaldı. Ancak artık çevresindeki nesnelerden zevk alamıyordu. Adımları kısa sürede yavaşlamaya başladı. General bunu fark etti. Catherine'in sağlığına dair bir endişeyle kızına seslendi. Bu endişe, Catherine'in onun hakkındaki görüşlerini haklı çıkarır gibiydi. Kızından Catherine'i eve götürmesini istedi. Kendisi de çeyrek saat içinde onları takip edecekti. Yine ayrıldılar. Ancak Eleanor yarım dakika içinde geri çağrıldı. General, dönene kadar arkadaşını manastırda gezdirmesini sıkı sıkıya tembihledi. Bu ikinci gecikme, Catherine'in gitmeyi çok istediği anı ertelemişti. Bu durum Catherine'i son derece derinden etkiledi. Ciddi bir şekilde dikkat çekiciydi. General içeri girene kadar, tam bir saat geçti. Yavruları için yorgun bir haldeydi konuk. Karakterini pek de olumlu bir şekilde değerlendirmeden edemedi. Bu uzun süreli yokluk. Bu yalnız gezintiler. Kimseyi rahat bir şekilde ifade etmiyordu. Ya da vicdanı suçlamadan arındırmıyordu. Sonunda ortaya çıktı. Ve meditasyonlarının karanlığı her ne olursa olsun, hala onlarla gülümseyebiliyordu. Bayan Tilney, arkadaşının merakını kısmen anlayarak kısa sürede konuyu yeniden canlandırdı. Babası ise, aksine, Catherine'in beklentilerine daha fazla gecikme için hiçbir bahane sunmadı. 5 dakika durup odada ikram sipariş etmek dışında. Dönüşleri nihayet onlara eşlik etmeye hazırdı. İlerlediler. Görkemli bir havayla, onurlu bir adımla yürüdü. Bu duruş yakalayan gözleri tuttu, ama iyi okuyan Catherine'in şüphelerini üzerinden atamadı. Koridorun karşısında, ortak oturma odasından ve işe yaramaz bir anterumdan geçtiler. Hem boyut hem mobilya açısından muhteşem bir odaya girdiler. Gerçekte, sadece önemli arkadaşlarla birlikte kullanılan bir oturma odasıydı bu. Çok soylu, çok görkemli, çok çekici. Catherine'in yapması gereken tek şey hayran kalmaktı. Çünkü onun ayırt edemeyen gözleri atlasının rengini zar zor ayırt edebiliyordu. Tüm o küçük övgüler, anlamı olan tüm övgüler genel içindi. Herhangi bir odanın donanımının maliyeti veya zarafeti ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Daha modern bir mobilyayı umursamıyordu, 15. yüzyıla aitti aklı. General merakını tatmin ettiğinde, sonunda, her ünlü süsü inceledikten sonra kütüphaneye girdiler. Kendi tarzında, eşit derecede görkemli bir daireydi burası. Kitap koleksiyonunu sergiliyordu. Mütevazı bir adam buna gururla bakabilirdi. Catherine duydu, hayranlık duydu. Ve öncekinden daha samimi bir duyguyla düşündü. Tüm bunları bu bilgi deposundan çıkararak topladı. Yarım rafı açtı ve devam etmeye hazırdı. Ama apartman süitleri dilekleriyle birlikte ortaya çıkmadı.
Bina ne kadar büyük olsa da, zaten en büyük kısmını ziyaret etmişti. Ama mutfak eklendiğinde, şöyle bir şey söylendi, şimdi gördüğü 6 ya da 7 oda, mahvun 3 tarafını çevreliyordu. İnanmakta zorlanıyordu. Çok sayıda gizli chamber olduğu şüphesini yenmekte zorlandı. Ancak, geri dönmeleri biraz rahatlatıcıydı. Ortak kullanımdaki odalara, daha az önemli birkaç odadan geçerek geçtiler. Mahkeme, ara sıra pasajlarla tamamen karmaşık olmayan bir şekilde bağlantılı farklı taraflar. Ve ilerlemesinde ona daha da rahatlama hissi verildi. Ona, bir zamanlar bir manastır olan bu yerde yürürken hücre izleri olduğu işaret edildi. Ne açılan ne de açıklanan birkaç kapıyı gözlemledi. Kendini sırasıyla bir bilardo odasında ve generalin özel dairesinde bularak, bağlantılarını anlamadan ya da onlardan ayrıldığında sağa dönebilerek ve son olarak, bir karanlık küçük oda, Henry'nin otoritesine sahip, onun çöpleriyle, kitaplarıyla, silahlarıyla ve paltolarıyla dolu bir oda. Yemek odasından, ki zaten görülmüş ve her zaman görülebilirdi saat 5'te. General, yürüyerek yürüme zevkinden vazgeçemedi. Miss Morland'ın daha kesin bilgisi için. Ne şüphe ne de umursamıyorlardı. Hızlı bir şekilde mutfakla iletişime geçtiler. Manastırın eski mutfağı. Geniş duvarlarla zenginleşmiş ve eski günlerin dumanı barındıran mutfak. Şimdiki sobalarda ve sıcak dolaplarda yeniden şekillenmişti. Generalin gelişen eli burada oyalanmamıştı. Aşçıların emeğini kolaylaştırmak için her modern icat bu alanda, bu geniş tiyatroda benimsenmişti. Başkalarının dehası başarısız olduğunda, kendi dehası sık sık istenen mükemmelliği üretirdi. Sadece bu yerin yetenekleri bile, onu her zaman manastırın hayırseverleri arasında üst bir konuma getirebilirdi. Mutfak duvarlarıyla birlikte manastırın tüm antik dönemi sona erdi. Dördüncü dörtgen, çürük halinden dolayı generalin babası tarafından kaldırılmış ve yerine bir hediye dikilmişti. Hepsi burada durdu. Yeni bina sadece yeni olmakla kalmamış, aynı zamanda kendisinin böyle olduğunu ilan etmişti. Sadece ofisler için tasarlanmıştı. Arkasında ahır bahçeleri vardı ve mimari tek düzeliğin gerekli görülmediği düşünülmüştü. Catherine, sadece ev ekonomisi amaçları için olanı süpüren ele hayran olabilirdi. Diğerlerinin değerinin ötesindeydi bu. Ve sahnelerde yürüme utancından isteyerek kurtulmuş olurdu. Eğer general buna izin vermiş olsaydı. O kadar düşmüştü. Ama eğer bir tutkusu varsa, o da görevlerinin düzeniydi. Buna ikna olduğu için, Bayan Morland gibi bir zihin için konaklama ve konforların bir manzarası sunulmalıydı. Aşağılarının emeği yumuşamıştı. Bu her zaman tatmin edici olmalıydı. Onu yanılttığı için özür dileme gereği duydu. Herkesi hafifçe incelediler. Catherine, beklemesinin ötesinde onların çokluğundan ve kolaylığından etkilendi. Birkaç şekilsiz kiler ve Fullerton'da rahat bulaşıklar yeterli bulunmuştu. Burada da uygun bölümlerde, geniş ve ferah bir şekilde devam edildi. Hizmetçi sayısı sürekli ortaya çıkıyordu. Ofislerinin sayısından daha az etkileyici değildi bu durum. Nereye giderlerse gitsinler. Utangaç bir kız reverans yapmak için duruyordu ya da bir ayakçı giysisiz bir halde gizlice uzaklaşıyordu. Ama burası bir manastırdı. Ne kadar ifade edilemez derecede farklıydı. Bu ev düzenlemeleri, okuduğu manastırlardan ve kalelerden çok farklıydı. Kesinlikle Northanger'dan daha büyük olsa da. Tüm kirli ev işleri en azından 2 çift kadın eli tarafından yapılacaktı. Her şeyi nasıl atlatabilecekleri Bayan Ellen'ı sık sık şaşırtmıştı. Ve Catherine, burada ne gerektiğini görünce kendisi de şaşırmaya başladı. Baş merdiveni tırmanmak için salona döndüler. Ahşaplarının güzelliği ve zengin oyma süsleri dikkat çekiciydi. Tepeye ulaştıklarında, galerinin tam tersi yönüne döndüler. Bir oda vardı. Kısa süre sonra aynı planda, ama uzunluk ve genişlik açısından daha üstün bir odaya girdiler. Burada sırasıyla 3 büyük yatak odası gösterildi. Soyunma odaları tamamen ve şık bir şekilde donatılmıştı. Paranın ve zevkin yapabileceği her şey, dairelere konfor ve zarafet katmak için verilmişti. Son 5 yıl içinde bu şekilde döşendikleri için her şeyde kusursuzdular. Genel olarak hoş olacak her şey, Catherine'e zevk verebilirdi. Son odayı incelerken general, birkaç seçkin karakteri hafifçe andıktan sonra, zamanları onurlandırılmıştı. Gülümseyen bir yüzle Catherine'e döndü. Bundan sonra en erken kiracılarından bazılarının, Fullerton'dan arkadaşlarımız, olacağını söyledi.
Catherine bu beklenmedik iltifatı hissetti. Ve bu kadar iyi bir adam hakkında. Kendine karşı eğilimli ve tüm ailesine karşı nezaket dolu biri hakkında olumsuz düşünemediği için. Derinden pişmanlık duydu. Galeri, Miss Tilney'nin ilerleyen kapılarıyla, katlanabilir kapılarla sonlandırılıyordu. Açıldı, geçti ve aynı şeyi yapmak üzere görünüyordu. Soldaki ilk kapıda, başka bir uzun galeri bölümünde. General öne doğru geldi. Aceleyle çağırdı. Catherine'in düşündüğü gibi, oldukça öfkeyle geri dönüp nereye gideceğini soruyordu. Ve daha ne var ki gördü mü? Bayan Morland zaten kendisine değecek her şeyi görmedi mi, fark etmedi mi? Ve arkadaşının bu kadar egzersizden sonra bir tazelikten memnun olabileceğini düşünmedi mi? Bayan Tilney hemen geri çekildi ve ağır kapılar kapandı. Utanç içindeydiler. Catherine, anlık bir bakış fırlattı. Daha dar bir geçit, daha çok açılış ve dolambaçlı bir merdivenin belirtileri. Sonunda dikkatini çekmeye değer bir şey bulmuştu. İsteksizce geri yürürken hissetti, galeride, evin ucunu incelemeye izin verilmesi. Diğerlerinin tüm süslerini görmekten daha değerliydi. Generalin açık arzusu. Böyle bir muayeneyi önlemek istemesi ek bir uyarıcıydı. Bir şey vardı kesinlikle, gizlenmek için kullanılacak bir şey. Hayali bir sezgisi vardı. Son zamanlarda bir iki kez izinsiz girmiş olsa da, burada onu yanıltmak mümkün değildi. Ve o şeyin ne olduğunu, Miss Tilney'nin kısa bir cümlesi belirtecekti. Generali biraz mesafeden takip ederken aşağıda, şöyle fısıldadı. Seni annemin odasına götürecektim. Öldüğü odaya. Sözleri bunlardı. Ama az sayıda olsalar da, sayfalarca bilgi iletiyordu Catherine'e. Generalin bu manzaradan çekinmesi şaşırtıcı değildi. O odanın içinde olması gereken nesneler. Muhtemelen o korkunç sahne geçtiğinden beri hiç girilmemiş bir oda. Acı çeken karısını serbest bırakan ve onu vicdanın acılarına bırakan bir sahne. Bir sonraki fırsatta, Eleanor ile yalnız kalınca, dileğini ifade etmeye cesaret etti. Onu ve evin o tarafının geri kalanını görmesine izin verilmesini istedi. Eleanor, uygun bir fırsatları olduğunda ona orada katılacağına söz verdi. Catherine onu anladı, generali evden izlemek zorundaydı, o odaya girilmeden önce. Sanırım olduğu gibi kalıyor, değil mi? Dedi. Duygu dolu bir tonla. Evet, tamamen. Annen ne zaman öldü? 9 yıldır öldü. Ve 9 yıl. Catherine biliyordu. Genellikle geçen zamanla karşılaştırıldığında çok az bir zamandı. Yaralı bir eşin ölümü. Odası düzeltilmeden önce geçen süre. Sanırım sonuna kadar onunla birlikteydin. Hayır, dedi Bayan Tilney, iç çekerek. Maalesef evde değildim. Hastalığı ani ve kısa sürdü. Ve ben gelmeden önce, her şey bitmişti tamamıyla. Catherine'in kanı korkunç önerilerle dondu. Ve doğal olarak bu sözlerden doğdu bu his. Mümkün olabilir miydi? Henry'nin babası, bir katil miydi? Ama en siyah şüpheleri bile haklı çıkaran kaç tane örnek vardı. Ve akşam onu gördüğünde, arkadaşıyla çalışırken, 1 saat boyunca sessizce birlikte oturma odasında yavaşça yürüyorlardı. Düşünceli, aşağı bakan gözlerle ve büzülmüş kaşlarla. Kendini güvende hissediyordu, ona haksızlık etme ihtimali yoktu. Montoni'nin havası ve tavrı vardı adamda. Geçmişteki suçluluk sahnelerinin korkulu bir şekilde gözden geçirilmesinden başka ne? İnsanlık duygusuna tamamen ölü olmayan bir zihnin kasvetli işleyişini daha açık bir şekilde anlatabilirdi. Mutsuz adam ve ruhlarının endişesi, gözlerini onun figürüne çevirdi. Miss Tilney'nin dikkatini çekmek için bunu defalarca tekrarladı. Babam, diye fısıldadı Eleanor, sık sık odada böyle dolaşır. Hiçbir şey alışılmadık değil. Şimdiye kadar kötü, diye düşündü Catherine. Böyle zamansız bir egzersiz. Morning yürüyüşlerinin garip, mevsim dışı havasına sahip. Ve bünyesinde iyi bir şey barındırmıyordu. Bir akşamdan sonra, az çeşitlilik ve uzun görünen zaman içinde. Henry'nin aralarındaki önemini özellikle hissetti. Ve içtenlikle görevden alınmaktan memnun oldu. Gerçi bu, general için tasarlanmamış bir bakıştı. Onun gözlemi kızını çan çalmaya itti. Uşak ise efendisinin mumunu yaktı, ancak diğer mum yasaktı. İkincisi emekli olmayacaktı. Bitirmem gereken birçok broşürüm var, dedi Catherine. Gözlerimi kapatmadan önce. Belki de dikkatle bakmaya başlayacağım. Uyuduktan sonra saatlerce ülkenin işlerine bakıyor. İkimiz de daha iyi çalışabilir miyiz? Gözlerim başkalarının iyiliği için kör olacak. Ve sen, gelecekteki yaramazlıklara dinlenerek hazırlanıyorsun.
Ama ne iddia edilen iş ne de muhteşem iltifat kabul gördü. Catherine, çok farklı bir nesnenin böyle ciddi bir rahatlama gecikmesine sebep olması gerektiğini düşündü. Aile yatağa gittikten sonra saatlerce uyanık tutulmak. Aptalca broşürlerle pek olası değildi. Daha derin bir şey olmalıydı sebep. Yapılması gereken bir şey vardı ki, bu sadece ev halkı uyuduğu sırada yapılabilirdi. Ve Bayan Tilney'nin hala yaşıyor olma ihtimali. Bilinmeyen sebep uğruna susmuş olması. Ve acımasız kocasının ellerinden gece bir erzak, kaba yiyecekler alıyor olması. Zorunlu olarak ortaya çıkan sonuç buydu. Ne kadar şok edici olsa da bu fikir. En azından haksız yere hızlandırılmış bir ölümden daha iyiydi. Çünkü doğal gidişat içinde çok geçmeden serbest bırakılmalıydı. Sözde hastalığının ani olması, kızının yokluğu ve muhtemelen diğer çocukların o dönemdeki yokluğu. Hepsi onun hapsedildiği varsayımını destekliyordu. Kökeni, belki kıskançlık ya da azımsız bir zalimlik. Henüz çözülememişti. Bu konuları zihninde döndürerek soyunurken, aniden fark etti. O sabah tam da bu yerin yakınından geçmiş olması pek olasıydı. Talihsiz kadının hapsedildiği yer. Günlerini geçirdiği hücreden sadece birkaç adım ötede olabilirdi. Manastırın hangi kısmı bu amaca daha uygun olabilirdi ki? Henüz manastır bölümünün izlerini taşıyan o yerden başka, taşla döşenmiş, yüksek kemerli geçitte. Ki zaten onu garip bir hayranlıkla ezmişti. Kapılarını iyi hatırlıyordu. General o kapılar hakkında hiçbir açıklama yapmamıştı. O kapılar neye götürmezdi ki? Bu varsayımın makullüğünü araştırınca, ayrıca şu da ortaya çıkıyordu: yasak galeri. Talihsiz Bayan Tilney'nin dairelerinin bulunduğu galeri. Hafızasının rehberliğinden emin olarak, tam da bu noktada, şüphelenilen hücre menzilinde olmalıydı. Ve o dairelerin yanındaki merdiven. Gizli bir şekilde o hücrelerle iletişim kurarak. Bir anlık yakaladığı o merdiven. Barbarca davranışlarını desteklemiş olabilirdi kocasının. O merdivenden aşağı inerken belki de götürülmüştü. İyi hazırlanmış bir duyarsızlık içinde. Catherine bazen kendi tahminlerinin cesur olmasından ürküyor. Bazen ise çok ileri gittiğini umuyor ya da korkuyordu. Ancak böyle olaylarla destekleniyorlardı ki. Görünüşleri nedeniyle zihninden atılmaları imkansız hale gelmişti. Suçlu sahnenin olduğu dörtgenin tarafı. Kendi inancına göre tam zıt davranıyordu. Bu durum onu etkiledi. Eğer dikkatli izlenirse, generalin lambasından çıkan bazı ışık süzülenleri alt pencerelerden parıldayabilirdi. Hapishanesindeki eşine giderken ve yatağa girmeden önce 2 kez odasından nazikçe çıktı. Galerideki ilgili pencereye gitti, bir ışık görünüp görünmediğini kontrol etmek için. Ama dışarısı tamamen karanlıktı ve henüz çok erken olmalıydı. Çeşitli yükselen sesler, hizmetçilerin hala uyanık olduğunu gösteriyordu. Gece yarısına kadar izlemenin boşuna olacağını tahmin etti. Ama sonra, saat 12 vurduğunda ve her şey sessizliğe gömüldüğünde, karanlıktan tam olarak dehşete düşmese de, bir kez daha dışarı çıkıp bakacaktı. Saat 12 vurdu. Ve Catherine, artık yarım saattir uyuyordu. Romantizm vizyonları sona ermişti. Catherine artık tamamen uyanmıştı. Henry'nin o kısa konuşması, Catherine'in gözlerini daha da derinlemesine açmıştı. Bütün o geç kalmış hayallerin gösterişi. Allı pullu hülyalar. Hepsinden daha fazla, bu acı hayal kırıklığı işe yaramıştı. En acısı ise, alçak gönüllü olmaktı. En acı şekilde ağlıyordu. Sadece kendisiyle değil, Henry ile de dibe batmıştı. Şimdi bir suç gibi görünen o eski aptallığı, gözlerinin önüne açılmıştı işte. Henry de bunu görmeliydi. Onu sonsuza dek nefretle hatırlamalıydı. Hayal gücünün almaya cesaret ettiği o özgürlük. Babasının karakteri hakkında düşündükleri. Henry bunu affedebilir miydi? Saçmalık, merakı ve korkuları. Unutulabilir miydi hiç? Kendinden nefret ediyordu. İfade edebileceğinden çok daha fazla nefret ediyordu hem de. Olmuştu işte. Henry, o ölümcül sabahtan önce 2 kez, ya da kendisi öyle sanıyordu, ona karşı bir sevgi göstermişti. Ama kısacası, kendini mümkün olduğunca mutsuz etti. Yaklaşık yarım saat boyunca. Saat 5'i vurduğunda kalbi kırıktı. Eleanor'un sorusuna neredeyse anlaşılır bir cevap vermekte bile zorlanıyordu. Çok geçmeden Henry de odaya geldi. Davranışlarındaki tek fark, Catherine'e her zamankinden daha fazla dikkat etmesiydi. Catherine hiç bu kadar teselliye muhtaç olmamıştı. Henry de bunun farkındaydı sanki. Akşam,
Bu huzurlu nezaket hiç azalmadan geçip gitti. Ve Catherine'in ruhu, yavaş yavaş mütevazı bir huzura yükseldi. Geçmişi unutmayı ya da savunmayı öğrenemedi belki. Ama bunun daha fazla tekrarlanmayacağını ummayı öğrendi. Ve bu durumun, Henry'nin saygısına tamamen mal olmayabileceğini düşündü. Düşünceleri hala çoğunlukla o konulara odaklanıyordu. Sebepsiz bir dehşet hissedilmiş ve yaşanmıştı. Kısa süre sonra her şey netleşti. Bütün bunlar gönüllüydü. Kendi yarattığı bir yanılsamaydı. Her önemsiz durum, alarma geçmeye karar vermiş bir hayal gücünden besleniyordu. Ve manastıra girmeden önce zihni, tek bir amaca boyun eğmeye zorlanmıştı. Korkmayı özlemişti. Duygularını hatırladı. Northanger hakkında bilgi sahibi olmaya ne kadar da hazırdı. Tutkunun yaramazlığı, Beth'ten ayrılmadan çok önce çözülmüştü zaten. Eğer tüm bu tür okumaların etkisine dayanıyorsa, görünüşe göre orada şımartılmıştı. Bayan Radcliffe'in tüm eserleri çok çekiciydi. Tüm taklitçilerinin eserleri de öyle. Yine de insan doğası onlarda değildi. En azından İngiltere'nin Midland kontluklarında aranmayacak türdendi. Alpler ve Pireneler hakkındaki o çam ormanları. Kötü alışkanlıklarıyla yapılan sadık tanımlamalar. İtalya, İsviçre ve Fransa'nın güneyi. Orada temsil edildikleri kadar dehşet açısından da verimliydi. Catherine kendi ülkesinin ötesine geçmeye cesaret edemezdi. Zor durumda olsa bile, kuzey ve batı uçlarını şüphe altında bırakırdı. Fakat İngiltere'nin merkezi kısmında, ülkenin yasalarında ve çağın görgü kurallarında bir eşin varlığı kesinlikle güvence altındaydı. Ve sevilirdi. Cinayet tolere edilen bir şey değildi. Hizmetçiler köle değildi. Ne zehir ne de uyku iksirleri, her eczacıdan Revant gibi temin edilemezdi. Alpler ve Pireneler arasında belki de karışık karakterler yoktu. Orada, tertemiz olmayan bir melek, bir şeytanın tercihlerine sahip olabilirdi. Ama İngiltere'de durum böyle değildi. İngilizler arasında, kalplerinde ve alışkanlıklarında bir şey olduğuna inanıyordu. Genel ama eşit olmayan bir iyi ve kötü karışımı. Bu inanç üzerine, Henry ve Eleanor Tilney'de bile küçük bir kusur ortaya çıkarsa buna şaşırmayın. Ve bu inançla, babalarının karakterinde bazı gerçek noktaları kabul etmekten korkmasına gerek yoktu. Ama babaları, aşırı yaralı şüphelerden arınmıştı. O şüpheler ki, ciddi düşündüğünde Catherine'i her zaman utandırmalıydı. Mükemmel bir şekilde dost canlısı olmadığını düşündüğü anlar. Bu birkaç noktada kararını vermişti. Ve kararı oluşmuştu bir kere. Gelecekte her zaman en büyük sağduyuyla yargılayıp hareket edecekti. Yapması gereken tek şey, kendini affetmek ve her zamankinden daha mutlu olmaktı. Ve zamanın yumuşak akışı, başka bir gün boyunca, anlamsız derecelendirmelerle ona çok şey kattı. Henry'nin şaşırtıcı cömertliği ve asil davranışı, geçmişe en ufak bir gönderme bile yapmaması, ona yardım eden en büyük şeylerden biriydi. Ve düşündüğünden daha erken bir sürede. Sıkıntısının başında ruhu tamamen rahatladı. Artık söylediği her şeyle sürekli gelişebiliyordu. Hala bazı konular vardı tabii. Gerçekten de bunların her zaman bir titreme yaratması gerektiğine inanıyordu. Mesela bir sandık ya da dolaptan bahsedilmesi. Ve o, Japonya'yı hiçbir şekilde görmekten hoşlanmazdı. Ama geçmiş aptallıkların ara sıra gelen hatırasına bile izin verebiliyordu. Ne kadar acı verici olursa olsun, faydasız sayılmazdı. Sıradan hayatın kaygıları, kısa sürede romantizmin alarmlarının önüne geçmeye başladı. Isabella'dan haber alma arzusu her geçen gün daha da artıyordu. Sürekli bir merak. Beth dünyasının nasıl ilerlediğini ve odaların nasıl hizmet verdiğini öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Özellikle de Isabella'nın niyetini bıraktığı o ince ağ pamuklarıyla eşleştiğinden emin olmak istiyordu. Ve elbette James ile en iyi ilişkilerini sürdürdüğünü duymak istiyordu. Çeşitli konularda bilgi almak için tek bağımlılığı Isabella'ydı. James, Oxford'a dönene kadar yazmaya karşı protesto etmişti. Bayan Ellen ise Fullerton'a geri dönene kadar mektup umudu vermemişti. Ama Isabella söz vermişti bir kere. Ve bir şey söz verdiğinde, onu çok titizlikle yerine getirirdi. Bu da durumu özellikle çok tuhaf kılıyordu. 9 sabah boyunca Catherine, derin bir hayal kırıklığı yaşadı. Her sabah bu his daha da şiddetlendi. Fakat 10. sabah, kahvaltı odasına girdiğinde, gördüğü ilk şey bir mektuptu. Henry'nin istekli eliyle uzattığı bir mektup. Ona, sanki mektubu kendisi yazmış gibi içtenlikle teşekkür etti. Ama bu sadece James'ten, diye baktı o yöne doğru.
Açtı mektubu. Oxford'dandı ve şöyle diyordu: Sevgili Catherine, Tanrı bilir, yazmaya pek istekli değilim aslında. Ama bence Bayan Thorpe ile aramızda her şeyin sona erdiğini söylemek benim görevim. Dün onu ve Beth'i terk ettim. Bir daha hiç görmemek üzere. Detaylara girmeyeceğim, bu seni sadece daha çok incitecektir. Suçun nerede olduğunu bilmek için yakında yeterince şey duyacaksın. Umarım her şeyin kardeşini aklarsın. Sadece sevgisini çok kolay sunduğu için benim bir aptal olduğumu düşünme. Şükürler olsun, zamanında kandırılmadım, ama bu ağır bir darbe. Babam rızasını çok nazikçe vermişti, ama artık öyle bir şey kalmadı. O kadın beni sonsuza dek mutsuz etti. Yakında senden haber alayım sevgili Catherine. Sen benim tek arkadaşımsın. Senin sevgine sığınıyorum. Kaptan Tilney nişanını duyurmadan önce Northanger'ı ziyaret etmeni diliyorum. Ya da sen olmadan, işler rahatsız edici bir duruma sürüklenip bitmiş olabilir. Zavallı Thorpe şehirde. Onunla karşılaşmaktan korkuyorum. Dürüst kalbi çok şey hissederdi. Ona ve babama yazdım. Onun ikiyüzlülüğü beni her şeyden daha çok incitiyor. Son ana kadar. Eğer onunla mantıklı konuşsaydım, bana her zamankinden daha bağlı olduğunu ilan eder ve korkularıma gülerdi. Ne kadar uzun süre buna dayandığımı düşünmekten utanıyorum. Ama eğer bir insanın kendini sevdiğine inanması için bir sebep olsaydı, o adam bendim. Şimdi bile anlayamıyorum. Ne durumda olacağını bilmiyorum. Çünkü bana karşı Tilney'in güvencesine ihtiyacı yoktu. Sonunda karşılıklı onayla ayrıldık. Benim için ne mutlu ki. Keşke hiç tanışmamış olsaydık. Böyle bir kadını bir daha tanımamayı diliyorum. Sevgili Catherine, kalbini kime verdiğine dikkat et. İnan bana. Catherine, yüzünün ani değişiminden önce mektuptan 3 satır bile okumamıştı. Ağzından dökülen kısa, hüzünlü hayranlık sesleri. Hoş olmayan haberlerle karşılaştığını ilan ediyordu. Henry, mektubu okurken onu içtenlikle izliyordu. Açıkça gördü ki işler başladığından daha iyi bitmemişti. Ancak durumun derinliğine inmesi engellendi. Babasının odaya girişiyle şaşırmış gibi göründü. Doğrudan kahvaltıya geçtiler. Ama Catherine neredeyse hiçbir şey yiyemiyordu. Gözleri yaşlarla doldu. Otururken yanaklarından süzülüyordu o yaşlar. Mektup bir an elindeydi. Sonra kucağında. Sonra cebinde. Sanki ne yaptığını bilmiyor gibiydi. General, kekaosu ve gazetesi arasında mekik dokuduğu için neyse ki bunu fark edecek boş zamana sahip değildi. Ama diğer ikisi için Catherine'in sıkıntısı son derece görünürdü. Masadan kalkmaya cesaret eder etmez, hemen kendi odasına aceleyle gitti. Ama hizmetçiler içeride meşguldü. Bu yüzden tekrar aşağı inmek zorunda kaldı. Mahremiyet arayışıyla oturma odasına yöneldi. Fakat Henry ve Eleanor da aynı şekilde oraya çekilmişlerdi. Ve tam o anda Catherine hakkında derin bir istişare içindeydiler. Catherine geri çekilmeye çalıştı. Affını dileyip çıkacaktı ki hafif bir ısrarla içeri çekildi. Diğerleri, özellikle Eleanor, ona sevgiyle yaklaşarak bir teselli ya da fayda sunmayı arzuluyordu. Yarım saatlik özgürce yaşanan yas ve düşüncelerden sonra, Catherine arkadaşlarıyla karşılaşacak gücü buldu. Ama onları bildikleri bir endişeye zorlamalı mıydı? Bu başka bir konuydu. Belki de, özellikle sorgulandığında bir fikir verebilirdi. Sadece uzaktan bir ima. Daha fazlası değil. Isabella gibi bir arkadaşı ifşa etmek. Ve kendi kardeşleriyle bu kadar yakından ilgili bir durumu anlatmak. O konuyu tamamen kapatması gerektiğine inanıyordu. Henry ve Eleanor kahvaltı odasındaydılar. Catherine içeri girdiğinde her ikisi de ona endişeyle baktı. Catherine masada yerini aldı. Kısa bir sessizlikten sonra Eleanor konuştu. Umarım Fullerton'dan kötü bir haber yoktur. Bay ve Bayan Morland, kardeşlerin. Umarım hiçbiri hasta değildir. Hayır, teşekkür ederim, dedi Catherine, konuşurken derin bir iç çekerek. Hepsi çok iyi. Mektubum Oxford'daki kardeşimdendi. Birkaç dakika boyunca başka hiçbir şey söylenmedi. Sonra Catherine, gözyaşları içinde ekledi. Sanırım bir daha asla mektup beklemeyeceğim. Üzgünüm, dedi Henry, az önce açtığı kitabı yavaşça kapatarak. Mektubun istenmeyen bir şey içerdiğinden şüphelenseydim. Onu sana çok daha farklı duygularla verirdim. İçinde kimsenin tahmin edebileceğinden çok daha kötü bir şey vardı. Zavallı James, çok mutsuz. Yakında nedenini anlayacaksınız. Böyle iyi kalpli, bu kadar sevgi dolu bir kız kardeşe sahip olmak. Diye yanıtladı Henry sıcak bir şekilde, her sıkıntı altında ona teselli olmalı.
Bir ricam var, dedi Catherine kısa bir süre sonra. Gergin bir tavırla devam etti, eğer kardeşiniz buraya geliyorsa, bana haber verir misiniz? Gideyim. Kardeşimiz mi? Frederick mi? Evet. Sizi bu kadar erken terk ettiğim için çok üzülürüm ama bir şey oldu. Kaptan Tilney ile aynı evde olmak benim için çok korkunç olacak. Eleanor'un elindeki iş duraksamıştı. Giderek artan bir şaşkınlıkla bakıyordu. Ama Henry gerçeği ve dudaklarından kaçan Bayan Thorpe'un adını duyunca bir şeylerden şüphelenmeye başladı. "Ne kadar hızlısın," diye bağırdı Catherine. "Tahmin ettin, biliyorum. Ama yine de Beth'te konuştuğumuzda, bunun böyle biteceğini hiç düşünmemiştim. Isabella. Şimdi ondan haber alamadığıma şaşmamalı. Isabella kardeşimi terk etti ve sizinle evlenecek. Böyle bir tutarsızlık ve değişkenlik olduğuna inanabiliyor musunuz? Her şey. Bu dünyada her şey kötü mü? Umarım kardeşimle ilgili olarak yanlış bilgilendirilmişsinizdir," dedi Henry. "Umarım Bay Morland'ın uğradığı bu hayal kırıklığında onun maddi bir payı olmamıştır. Bayan Thorpe ile evlenmesi pek olası değil. Sanırım bu noktada kandırılmış olmalısınız. Bay Morland için çok üzgünüm. Kimsenin aşkta mutsuz olmasını istemem. Ama Frederick'in onunla evlenmesi, bu, hikayenin diğer tüm bölümlerinden çok daha büyük bir şaşkınlık yaratır bende. Ama bu çok doğru. James'in mektubunu kendiniz okuyacaksınız. Durun. Bir parça var. Catherine son satırı utanarak hatırladı. Bizimle. Kardeşimle ilgili olan pasajları bize okuma zahmetini gösterir misiniz? Hayır, kendiniz okuyun, diye bağırdı Catherine. İkinci düşünceleri daha netti artık. Ne düşündüğümü bilmiyorum, diyerek tekrar kızardı. Daha önce de kızarmıştı. Tırnak işareti ... James sadece bana iyi tavsiyeler vermek istiyor. Henry mektubu memnuniyetle aldı ve okudu. Sonuna kadar büyük bir dikkatle inceledi. Mektubu geri verirken şöyle dedi. Eğer öyle olacaksa, sadece bunun için üzgün olduğumu söyleyebilirim. Frederick, ailesinin beklediğinden çok daha az aklı olan bir eş seçti. Onun durumunu kıskanmıyorum. Ne bir sevgili ne de bir oğul olarak. Bayan Tilney, Catherine'in daveti üzerine mektubu aynı şekilde okudu. Endişesini ve şaşkınlığını ifade ettikten sonra, Bayan Thorpe'un bağlantılarını ve servetini sorgulamaya başladı. Annesi çok iyi bir kadındır, diye yanıt verdi Catherine. Babası neydi? Sanırım bir avukat. Putney'de yaşıyorlar. Zengin bir aile mi? Hayır, pek değil. Isabella'nın hiç serveti olduğuna inanmıyorum. Ama bu sizin ailenizde bir anlam ifade etmez. Babanız çok liberal. Bana geçen gün, parayı sadece çocuklarının mutluluğunu teşvik etmeye olanak tanıdığı için değerli bulduğunu söyledi. Abla ve kardeş birbirlerine baktılar. Ama, dedi Eleanor kısa bir duraklamadan sonra. Onun mutluluğunu teşvik etmek için böyle bir kızla evlenmesini sağlamak mümkün mü? O kesinlikle ilkesiz biri, yoksa kardeşini böyle kullanamazdı. Ve Frederick tarafındaki bu tutku, bu hayranlık ne kadar da tuhaf. Gözlerinin önünde, başka bir adamla gönüllü olarak girilen bir nişanı ihlal etmek. Bu akıl almaz değil mi Henry? Frederick ki, kalbini her zaman gururla taşıyan biri. Kim sevilmeye değer bir kadın bulamadı ki? Bu en umut verici olmayan durum, diye söze girdi Henry. Onun aleyhindeki en güçlü varsayım bu. Geçmişteki açıklamalarını düşündüğümde, onu kendi haline bırakıyorum. Ayrıca, Bayan Thorpe'un ihtiyatlılığı hakkında çok iyi bir fikre sahip olduğum için. Bir beyefendiden ayrılmadan önce diğerini güvence altına alacağını bilirdim. Her şey bitti gerçekten Frederick. O ölmüş bir adam. Anlayışı kaybolmuş. Hazırlanın Eleanor. Açık, samimi, beceriksiz, samimiyetsiz, güçlü ama basit sevgileri olan. Hiçbir iddiası bulunmayan, kılıktan kılığa girmeyen bir yengeye hazır ol. Böyle bir yenge mi Henry? Bundan gerçekten keyif alırım, dedi Eleanor gülümseyerek. Ama belki, dedi Catherine. Bizim ailemize kötü davrandıysa, sizinle daha iyi davranabilir. Şimdi gerçekten sevdiği adam olduğuna göre, belki sabit kalabilir. Gerçekten de korkarım ki yapacak, diye yanıtladı Henry. Korkarım önüne bir baronet çıkmadıkça çok sabit olacak. Yani Frederick'in tek şansı bu. Beth gazetesini alıp gelişlere bir bakayım en iyisi. Yani hepsinin hırs için olduğunu mu sanıyorsunuz, dedi Catherine. Ve söz veriyorum, bazı şeyler var ki çok benzer görünüyor. İlk öğrendiğinde, babamın onlar için ne düşündüğünü merak etmişti. Bunun öyle olmadığını anlayınca oldukça hayal kırıklığına uğradı.
Hayatımda daha önce hiç kimsenin karakterine bu kadar kandırılmamıştım. Tanıdığınız ve incelediğiniz tüm o çeşitlilik arasında mı, diye takıldı Henry. Kendi hayal kırıklığım ve onu kaybetmiş olmam çok büyük, dedi Catherine. Ama zavallı James, sanırım bunu neredeyse hiç atlatamayacak. Kardeşin şu anda kesinlikle çok acınacak bir durumda, dedi Henry. Ama onun acıları için endişelenirken, seninkileri de küçümsemeyelim. Sanırım hissediyorsun. Isabella'yı kaybederken kendi yarını da kaybediyorsun. Kalbinde öyle bir boşluk hissediyorsun ki başka hiçbir şey onu dolduramaz. Toplum rahatsız edici hale geliyor. Bette paylaştığınız o eğlencelerin fikri bile onsuz iğrenç geliyor. Örneğin, şimdi dünyada bir baloya gitmezsin, değil mi? Artık konuşabileceğin bir arkadaşın kalmadığını hissediyorsun. Herhangi bir kişiye güvenebileceğin, tavsiyesine dayanabileceğin, zorluk anında sığınabileceğin kimse yok. Bütün bunları hissediyor musun? Hayır, dedi Catherine, birkaç saniye düşündükten sonra. Hissetmiyorum. Hissetmeli miydim? Doğruyu söylemek gerekirse, incinmiş ve yas tutmuş olsam da, onu hala sevemeyebilirim. Ondan bir daha haber alamayacağımı, belki de onu tekrar göremeyeceğimi düşünmek. Birinin hissedeceği kadar büyük bir rahatsızlık vermiyor bana. Her zamanki gibi, dedi Henry. İnsan doğasının en çok hak ettiği şeyi hissediyorsun. Böyle duygular araştırılmalı ki kendilerini tanıyabilsinler. Catherine, bir şans eseri olarak moralini çok rahatlatmıştı. Bu konuşmaya yönlendirildiği için pişman değildi. Ama öyle açıklanamaz bir durumdu ki bu. Ortaya çıkan şartları anmak bile artık mümkün görünmüyordu.